Bitcoin nedir? Nasıl oynanır? Bitcoin ve kripto para ile nasıl para kazanılır? Bugün size bunları en sade şekilde anlatacağım. Hatta şöyle söyleyeyim. İnternet bankacılığına yeni geçtiyseniz dahi bu eğitim serisini dikkatli bir şekilde izlerseniz eğer kripto paraları çok iyi şekilde anlayacaksınız ve öğreneceksiniz. Şimdi bir şey üretirken bazen ters mantıkla gitmek gerekiyor. Yani bir şeyin size ne olduğunu anlatırken bir yandan da ne olmadığını anlatmam gerekiyor. Şimdi başlangıçta Bitcoin'in öncelikle ne olmadığını anlatacağım. Mesela arkadaşlar Bitcoin bu değildir. Birçok arkadaş Bitcoin'i hızlı bir şekilde zenginliğe ulaşabilecekleri şey zannediyorlar ama Bitcoin bu değildir. Bu arada buradaki bütün paralar arkadaşlar geçersizdir. Bazılarında da Bitcoin'i böyle bir şey zannediyor. Madeni para gibi bir fiziksel bir şey zannediyor. Bitcoin fiziksel değildir arkadaşlar. Arkadaşlar Bitcoin bir çeşit internet parasıdır. Bir yazılımdır aslında. Blockchain'dir. Bitcoin özgürlüktür. Bitcoin merkeziyetsizliktir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunlar ne? Bu videoda bunların hepsini en sade şekilde size öğreteceğim. Hadi buyurun videomuza. Arkadaşlar sizler için çok özel bir eğitim serisi oluşturduk. Bu eğitim serisinin her adımında büyük emekler var. Senaryosundan tutun montajına kadar. Peki ne anlatıyoruz? Bitcoin nedir? Kripto paralar nedir? Bunları anlatacağız ve Bitcoin'den hiç anlamıyorum ve bence asla hiç anlamam diyecek kişiler bile bu eğitim serisini izledikten sonra Bitcoin'i kavrayacaklar. Tweet atmayı yeni öğrenen kişi bile bu seriyi bitirdikten sonra kripto paralarla ilgili orta seviyede bir uzmanlığa sahip olacak. Belki de finansal özgürlüğe giden yoldaki ilk adımınızı başarılı bir şekilde atacaksınız. Bitcoin nedir? Kripto para nedir? Bitcoin nasıl oynanır? Kripto paralar nasıl al-sat yapılır? Bunların hepsini öğreneceksiniz. İşin temel kısmını öğrendikten sonra airdroplar ile nasıl para kazanacağınızı anlatacağım. Kriptoda halka arzlara nasıl katılabileceğinizi göstereceğim. Ve yavaş yavaş orta seviyede kripto para al-sat stratejilerine kadar öğreteceğim. Her şeyi tek tek anlatacağız. NFT nedir? Arbitraj nedir? Ön satışlara nasıl katılır? DeFi nedir? Bunların hepsi konusunda artık öğreneceksiniz arkadaşlar. Uzman olacaksınız. Hadi başlayalım artık. Bitcoin nedir? Bitcoin blockchain teknolojisini kullanan dijital bir para birimidir. Önemli anahtar kelimeleri vereceğim. Sahibi yoktur, ülkesi yoktur, merkezi yoktur ve üretimi kimsenin tek elinde değildir. Yani bütün insanlık birleşiyoruz aslında beraber üretiyoruz. Ve ne kadar üreteceğimiz belli. Bu çok önemli bir konu. 21 milyon adetleri yani tamamen sınırlı. Şimdi dünyada arzı tamamen sınırlı kaç tane yatırım aracı var desem şöyle bir düşünün. İlk aklınıza gelecek hemen altın olacak. Ama şöyle düşünün. Altın aslında tamamen arzı sınırlı değil. Bir üretim maliyetimiz var ve üretim sınırı var. Ama dünyada ne kadar kaç ton altın var? Ne zaman bitecek? Altın üretim maliyetleri bir gün kolaylaşacak mı? Bunları bilmiyoruz. Ve zaman zaman geçmişte altında enflasyon gördük. Bir yerlerden çok fazla altın bulundu veya bir ülke fethedildi. Çok yüksek miktarda altın getirildi ve altın enflasyon oluştu. Ama Bitcoin böyle değil arkadaşlar. Yani Bitcoin arzını biliyoruz ve %100 sınırlı arkadaşlar. Şimdi az önce dedim Bitcoin blockchain teknolojisini kullanan dijital bir para dedim. Nedir bu blockchain teknolojisi? Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Bir bakkal defteri arkadaşlar. Madencilik yapan yani kayıt tutan bütün bilgisayarlar bir bakkal defteri aslında. Ve Bitcoin ağında işlem yaptığımız zaman bir sürü bakkal defteri var ama hepsi aynı notu tutuyor. Aynı anda tutuyor. Şimdi bunu bir örnekle açıklayacağım arkadaşlar. Mesela Kaan adlı bir kişi, Gökçe adlı bir kişiye para göndersin. Bankadan para gönderecek. Bunun için bankaya ihtiyacı var. Merkezi bir kuruluş banka. Ve bu parayı geçtiğine dair onaylamasına ihtiyacı var. Ve bazen devlet tarafından da kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii ki komisyon ücreti de çok yüksek. Binlerce banka çalışıyor, binlerce insan çalışıyor bu banka transferini onaylamak için aslında. Bu bizim şu an kullandığımız sistem. Şimdi blockchain kısmına bakalım. Şimdi arkadaşlar aynı örneği bir de gelin blockchain'den bakalım. Tamam bu sefer Gökçe'ye az önce diyelim ki 1000 dolar gönderdi. 1000 dolar değerine Bitcoin göndersin. 0.1 Bitcoin göndersin hatta. Bunun için Bitcoin ağında 0.1 Bitcoin gönder emrini veriyor. Bu bütün blockchain'de, bütün ağda, bütün bu bakkal defterleri dediğimiz madenciler tarafından işleniyor. Şu şekilde oluyor. Diyor ki Kaan'ın 0.3 Bitcoin'i vardı. Kaan 0.1 Bitcoin gönderdi. Kaan'ın artık 0.2 Bitcoin'i var. Mühürlendi ve onaylandı. Şimdi Gökçe tarafına bakalım. Gökçe'nin hiç Bitcoin'i yoktu. Gökçe'ye 0.1 Bitcoin geldi. Gökçe'nin artık 0.1 Bitcoin'i var. Mühürlendi bu da. Bu aynı anda bütün defterler tarafından yazılıyor ve dikkat edin artık herhangi bir merkezi otoriteye, herhangi bir devlet onayına ihtiyaç olmadan Bitcoin ile para gönderilmiş oldu Kaan'dan Gökçe'ye. Blockchain böyle bir şey arkadaşlar. Bu arada dostlarım şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videomuzu beğenen, kanalımıza abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyor. Şimdi size Bitcoin'in ne olduğunu anlatacağım. Ama bunu anlatmak için aslında paranın ne olduğunu,
Hatta eskiden ne olduğunu ve şu an ne olduğunu anlatacağım. Ve Bitcoin neden geliştirildi? Bitcoin neden var? Neden Bitcoin'e ihtiyaç oldu? Bunu anlatacağım. Şimdi paranın üretim kısmına bakalım. Mesela Kanada için konuşuyorum arkadaşlar. Aslında bütün ülkelerde bu geçerli. Bir devletin Merkez Bankası para basması için eskiden altına ihtiyacı vardı. Ve para dediğimiz şey altının kullanılabilir haliydi. Mesela Kanada'nın 10 bin dolarlık altını varsa 10 bin Kanada doları basabiliyordu. Ve biz buna para diyorduk. Ve karşılığı vardı işte, altındı yani. Ve bu para işe yarıyordu. Çok fazla enflasyona uğramıyorduk. Sonrasında bütün devletler sırayla dedi ki ben istediğim kadar para basacağım kardeşim. Sınırsız para basabilirim. Ve karşılığı olmadan para basmaya başladılar. Şimdi şöyle düşünün. Piyasada toplam diyelim ki 100 birim para var. Ben bu parayı birden Merkez Bankası çalıştı krizleri atlatmak için para bastı. 400 birime çıkartırsam her şeyin otomatikman fiyatı 4 katına çıkar. Buna biz basit anlamda enflasyon diyoruz. Ve enflasyon aslında fakirden alıp zengine verilen bir varlık transferidir. Şimdi bunu da bir örnekle anlatacağım. Şimdi ekranda gördüğünüz arkadaşın adı Cengiz olsun. Cengiz normalde 5 yıl çalışıyordu ve bunun karşılığında bir ev alabiliyordu. Kanada'dayız. Enflasyon oluştu. Kanada çok fazla para bastı ve Cengiz'in maaşı da 2 katına çıktı aslında. Cengiz'in maaşı arttı ama almak istediği evin fiyatı 4 katına çıktı. Cengiz eskiden 5 yıl çalışıp bir ev alabiliyordu. Şu an Cengiz 10 yıl çalışıp bir ev alabiliyor. İşte Cengiz'in hayatından 5 yıl çalındı. Bu cepte. Şimdi bir de bu işin zengin tarafına bakacağız. Maaşlı çalışan değil de zengin tarafına bakacağız. Şimdi bir de bir zenginimiz olsun. Adı da Deniz olsun. Deniz'in 10 tane ev var. Ve enflasyona uğradı. Hala 10 tane ev var ama her bir evinin fiyatı 4 katına çıktı. Hocam nasıl bir varlık transferi oluyor o zaman? Hala 10 tane ev var Deniz'in. Şöyle oluyor. Her bir evinin değeri eskiden herhangi birinin 5 yıl çalışmasına bedel. Ama şu an her bir evinin değeri herhangi birinin 10 yıl çalışmasına bedel. Para eşittir zaman. Bunu zamanla tecrübe edeceksiniz. Bununla ilgili bir film var. Öneririm hatta. Zamana Karşı diye. In Time. Çok güzel anlatmışlar. Para eşittir zaman arkadaşlar. Ve artık Deniz bütün malları sabit olmasına rağmen zaman satın almış oldu. Zaman değeri arttı. Malının zaman değeri arttı arkadaşlar. O zaman karşılıksız para basılması vatandaş için kötü bir şey. Merkez bankalarının bolca para üretmesi vatandaş için kötü bir şey. Burada birinin bize yardım etmesi lazım. İşte orada arkadaşlar Bitcoin devreye girdi. Gerçi bu şaka Bitcoin'iydi ama İşte burada arkadaşlar gerçek Bitcoin devreye girdi. Zaten devasa 2008 krizinden sonra Bitcoin gelişiyor. 2009'da gelişiyor. Ve diyorlar ki ya artık devletler kafalarına göre para basmasın. Bu parayı biz insanlar basalım. Bir değer atfedelim ve çalıştıralım. Gerçekten de çalışıyor. Aradan geçen 15 yıla rağmen takır takır çalışıyor. Herhangi bir hata yok. Herhangi bir insana ihtiyacı yok. Herhangi bir devlete ihtiyacı yok. Herhangi bir şirkete ihtiyacı yok. Bize ait bir para. Yani Bitcoin aslında size belki biraz abartı gelir ama zamanla bunu anlayacaksınız. Bir eşitlik için, adil bir insanlık için geliştirilmiş bir varlık. Ben de bu yüzden kendisini çok seviyorum. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bitcoin ne olduğunu anladık. Burada şu parantezi açacağım. Kriptodan anlamayan arkadaşlarımız varsa bu eğitim serisini ona gönderebilirsiniz. Hem bu bizim emeğimizin karşılığı, biz de daha çok motive oluruz. Hem de gönderdiğiniz kişi kriptoyu çok iyi anlayabilir. Şimdi her şey çok güzel ama bu dijital, tamamen dijital diyebilirsiniz. Ama dijital bir çağdayız. Ne demek istiyorum? Aslında biz bankalardan kullandığımız para var ya, bütün dünya ülkeleri için geçerli bu. Paranın sadece %15'i fiziksel arkadaşlar. Yani aslında paranın %85'i dijital. Tamamen dijital ortamda oluşturuluyor artık. Çünkü fiziksel basmaya yetişemiyoruz. Dijital. Basıyorsun, rakamları giriyorsun, para basılıyor. Yani aslında bizim kullandığımız para da dijital ve giderek daha da dijitalleşecek. O yüzden dijital çağdayız ve paranın tamamen dijital olması sanırım kaçınılmaz. Bu iyi mi kötü mü? Bununla ilgili yorum yapamayacağım ama kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Şimdi buraya kadar çok iyi. Peki kim bu Bitcoin'in sahibi? Yok dedik. Ya kuran kişi de mi yok? Gökten mi indi? Kuran bir kişi var. Satoshi Nakamoto. Kim bu adam? Kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Ama bir sistem kurdu ve sistem çalışıyor. Bu adam bir white paper hazırlıyor. Yani bir makale hazırlıyor. Ben böyle bir şey geliştirdim insanlık için diyor. Bitcoin ile ilgili nasıl çalışması gerektiğini, yazılımlarını, detaylarını anlatıyor burada. Cüzdanlarını anlatıyor ve hedefini anlatıyor. Zenginin çok daha zengin olmadığı, fakirin çok da ezilmediği bir dünya hayal ederek bu sistemi geliştiriyor aslında. Ve arkadaşlar gerçekten de sistem Bitcoin çalışıyor. Ve Satoshi öldü mü? Bence öldü artık. Çünkü hiç ses seda çıkmıyor. Bir zamanlar 1-2 yıl bir forumda yazıyor. bitcointalk.org var ama artık orada da yazmıyor. Cüzdan adresleri belli. Çünkü Bitcoin giderek üretimi zorlaşan bir şey. İlk zamanlarda üretimi çok kolay. Bu adamın on binlerce Bitcoin'i var. Ama şöyle söyleyeyim size. Bitcoin'in fiyatı yüksek olduğu zamanlar, ki şu anda da yüksek. Bu adam dünyanın ilk 100 zengin arasına girebilecek bir adam. Ama bir tane Bitcoin'i bile kullanmıyor. Bitcoin'ler orada uyuyor. Sonsuza kadar da orada kalacak. Yani Satoshi zengin olmak için, para kazanmak için Bitcoin icat etmedi. Satoshi ünlü olmak için de, meşhur olmak için de bunu yapmadı. Adını gizledi ve kendisini asla görmedik zaten. Ve Satoshi forumda bir kısımda şunu söylüyor Bitcoin anlatırken. Eğer bana inanmıyorsanız veya beni anlamıyorsanız sizi ikna edecek zamanım yok, üzgünüm diyor. Bu kadar ki önem
atfediyor ve gerçekten bence başarılı oluyor. Şu an sizler bu videoyu izliyorsanız Satoshi gerçekten de başarılı olmuş. Fikirler ölmez diyelim biz de. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bitcoin'in ne olduğunu öğrendik. Peki Bitcoin nasıl oynanır? Aslında bu oynamak terimi halka mal olmuş bir terim. Yani oynamak diye bir şey yok. Biz al yapıyoruz, sat yapıyoruz. Hedefimiz ucuzdan alıp pahalıdan satıp para kazanmak. Yani buna biz trade diyoruz, al sat diyoruz, investment diyebiliriz. Bitcoin böyle bir şey. Mesela bazılarınız şunu zannediyor. Ya bir Bitcoin 70 bin dolar. Ben 70 bin dolara gidip Bitcoin alamam. Benim 200 TL'm var. 200 TL'ye de Bitcoin alabiliriz. 100 TL ile de Bitcoin alabiliriz. Bu seride onu göreceksiniz. Nasıl oynuyoruz? Nasıl al sat yapıyoruz? Çok kısa onu da göstereyim. Borsalar var arkadaşlar. Gidiyoruz. Mesela bir Bitcoin 2 milyon 200 TL'ymiş. Ben diyorum ki bana 105 TL'lik Bitcoin al. Hepsi bu. Bitcoin oynamak bu şekilde aldık. Yarım gün artarsa eğer ve ben satarsam da kar etmiş oluyorum. Buna biz terimsel olarak oynamak diye geçiyor. Bitcoin oynaması da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar geldiyseniz demek ki beğendiniz videoyu. Video hoşunuza gittiyse gerçekten de beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü bu eğitim serisi için arkadaşlar günler harcıyoruz. Gerçekten çok güzel bir eğitim serisi olsun istiyorum. Ve sizin için başucu kitabı deriz ya. Başucu eğitim seti olacak kripto ile ilgili. Hedefim bu yönde. Siz de bizi desteklerseniz sevinirim. İkinci video. Altcoin nedir? Kripto para nedir? Şu an kapanışta da ikinci videonun linkini göreceksiniz. Direkt tıklayarak izleyebilirsiniz. Hadi buyurun ikinci videoda görüşmek dileğiyle.